Yıllık öngörünü merak ettin ve solar harita diye bir şey duydun ve bana soruyorsun. Diyorsun ki hocam bu yıl solar haritamda yıllık öngörülere baktırdım. Şöyle bir gündem varmış. Solar haritamda aşk geliyormuş. Solar haritamda kariyer geliyormuş falan filan. Bugün ele alacağım konu işte tam olarak bu. Return dediğimiz Solar Return, Venüs Return, Mars Return gibi haritalardan size bahsedeceğim. Öngörüler için kullanılan bu haritalar aslında size ne veriyor, ne vermiyor bundan bahsedeceğim. Bu konuda birçoğunuzun hata yaptığı en önemli nokta şu. Aşkla ilgili bir konuyu merak ediyorsun, gidiyorsun solar haritaya bakıyorsun. Solar Return yani güneş dönüş haritasına bakıyorsun. Niye güneş dönüş haritasına bakıyorsun kardeşim? Sebep güneş senin benliğin, hayat enerjin. Ama sen aşk arıyorsun, aşkla ilgili bir konu merak ediyorsun. O zaman senin bakacağın harita Solar Return değil. Senin bakacağın harita Venüs Return haritası. Eylemlerle ilgili, hareketle ilgili, eyleme geçmekle ilgili bir konu bakıyorsan Mars Return'a bakacaksın. Ama herkes bir öğrenmiş, solarımda şu var, solarımda bu var. Bunların hepsi eksik bilgiden geliyor. Bugün sizlere Solar Return, Venüs Return haritalarının size aslında ne anlattığını, ne anlatabileceğini, ne anlatamayacağını anlatacağım. Ama gelin size bu konudaki bilgileri beni izleyerek değil de şu güzel manzarayı izleyerek anlatayım. Evet, doğum günün yaklaşıyor ve hemen bir astrolog bulup o meşhur soruyu soruyorsun. Bu yılki Solar Return yani güneş dönüşü haritam nasıl? Evlenecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sana bir sır vereyim mi? Aşkı, parayı ve kariyeri sadece Solar Return haritasında aramak, okyanusta balık tutmak yerine akvaryuma olta atmak gibidir. Klasik astrolojide bugün anladığımız anlamda bağımsız bir yıllık harita takıntısı yoktu eskiden. Bunlar daha sonradan icat edildi desek yeri var. Bu insanların daha çok yeni yaşımda her şey sıfırlanacak diye bir psikolojik kaçış arzusunu doyurmak amacıyla parlatılan bir harita türüdür bu solar haritalar arkadaşlar. Peki ya gerçek ne? Yani aşk istiyorsan Güneş'in değil Venüs'ün dönüşüne, güç ve eylem istiyorsan az önce de söylediğim gibi Mars'ın dönüşüne bakman gerekiyor. Bugün bu return haritalar efsanesini çok güzel bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi güneş dönüşüyle başlayayım sizlere. Güneş dönüşü dediğimiz bu harita türü senin sadece yaşam enerjine odaklanacağın genel temayı gösteriyor. Ama eğer senin derdin toksik ilişkilerden kurtulmak, doğru insanı hayatına çekmek veya kendi öz değerini kazanmaksa bakman gereken yer Venüs Return haritası. Yani o Venüs dönüşü dediğimiz harita. Çünkü o Venüs döndüğünde Venüs bir manada yeni bir döngüye giriyor. Peki bu Venüs döngüye girince ne oluyor? Nasıl bir etkisi başlıyor? Yeni bir aşk hikayesi mi başlıyor? Sayılır. Venüs her 1-1,5 yılda senin doğduğun andaki derecesine geri dönüyor. Bu sihirli peri gelip sana bir anda ruh eşini getirecek değil. Evrimsel astroloji ve psikoloji açısından değerlendirecek olursan Venüs dönüşü haritası aslında senin bir nevi bağlanma stillerini, değersizlik ve korkularını ve daha çok kurban arketiplerini resetlediğin, yeniden sınandığın bir dönem. Ne demek bu? Bu demek oluyor ki senin geçmiş 1-1,5 yıllık döngündeki aşkla ilgili hikayende tekrar bir sınanma, tekrar bir aşk hikayesiyle buluşma ya da tekrar o aşk algınla ilgili yüzleşmen gereken bir döngünün tekrar başladığını anlatıyor Venüs Return. Mesela aşkla, ilişkilerde ne yapıyorsun? Sınır çizemiyorsun ve hayatı erteleyip duruyorsun. Ve senin için kritik olan bu durumda Venüs Return olmuyor. Mesela bu durumda Mars Return oluyor. Peki Mars bu döngüyü ne zamanda bir yapıyor? Tabii ki o da 2 yılda bir bu eylem kapasiteni, öfkeni nasıl yönettiğini test ediyor. Aynı Venüs'ün senin aşk anlayışını test ettiği gibi. Şimdi asıl büyük gerçeğe gelelim. Bu return haritalara aslında bu kadar gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar.
Return harita dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Gökyüzündeki gezegenin senin haritandaki yerine geldiği anın dondurulmuş bir fotoğrafıdır. Oysa gerçek nedir? Hayat dondurulmuş bir fotoğraf karesi değildir. Kesintisiz bir sinema filmi gibi adeta. Hani Einstein diyor ya, hayat bisiklete binmek gibidir diyor. Durarsanız düşersiniz diyor. Dolayısıyla da öngörü tekniklerinde bakmanız gereken en önemli ama en önemli nokta transitlerdir değerli arkadaşlar. Çünkü asıl motor, asıl güç işte o transitlerden geliyor. Diyebilirsin ki solar haritana baktın, bu yıl haritam çok kötü, kesin hastalanacağım veya haritam harika, ruh eşim kapıda gibi böyle bir pasif bekleyişe geçmek seni sadece dış koşulların kölesi yapabilir. Buna çok dikkat et. Evren aslında bir nevi senden haritanın pasif bir izleyicisi olmanı değil, aktif bir yöneticisi olmanı istiyor. Bu yüzden de başta en önemlisi kendi doğum haritanı nasıl yöneteceğini öğrenmen gerekiyor. Return haritalarının sana vereceği sadece bir döngünün yeniden başladığını haber verir. Senin aşk hayatındaki, geçmişteki yaşanmışlıkların, aşk hikayelerindeki travmaların, onlarla ilgili nasıl yüzleştiğin, hangi aksiyonları aldığın tamamen senin kendi sorumluluğunda. İşte burada senin vereceğin tepkiler ön plana çıkıyor. Buradaki mesele senin kendi hayatındaki kısır döngülerden kurtulup kendi kaderinin mimarı olmak istiyorsan işte o zaman astrolojiyi böyle biraz daha böyle fal aracından çıkartıp beklentiler üzerine kurulu değil de daha çok bir navigasyon, bir yol gösterici olarak kullanmak senin hayatına çok daha fazla yarar sağlar. Eğer bu anlattığım derinlik, şu mavi denizlerin derinliği gibi bu derinlik de senin hayatına bir fayda sağladıysa kanalımıza abone olun. Daha fazlası için astroarif.com'u ziyaret edin. Ve sana söyleyeceğim en önemli şey şu ki gökyüzü sana potansiyelini verir. O potansiyeli gerçeğe dönüştürecek olan ve onun sorumlusu olan da bizzat sensin ve senin iraden. Peki hocam, Solar Return haritayı bu kadar yerden yere vurdun. Bunun hiçbir faydası yok. Tabii ki var. Solar Return bir astroloğu yıllık tek tek gün gün haritada gezinmekten kurtaran en önemli malzemedir. Çünkü Solar Return harita çıkardığın zaman sana yıllık aylara bölünmüş bir özet verir. Ve bu özette de hangi ayda ne tür olaylarla karşılaşabileceğinle ilgili ana başlıkları verir diyebiliriz. Return haritalarla ilgili de senin için ne önemli? Aşksa Venüs'e bakacağız. Eylem, girişim, ne bileyim bir dükkan açacaksın, spor yapacaksın, eylemsel bir iş gerçekleştireceksin, öfke kontrolü yapacaksın. O zaman Mars'a bakacaksın. Hatta ben size şunu söyleyeyim, öyle Mars'la Venüs'le de bitmiyor iş. Merkür Return'e de bakabilirsin. Fikirler, anlaşmalar, ticaretler. Ondan sonra Jüpiter Return'e bakarsın. Şans döngün ne kadar, ne zaman, hangi tarihlerde. Daha da genişletebilirsin bu return'leri. Dolayısıyla arkadaşlar return haritalar bazı şeylerin pratik bir şekilde özetini almamızı sağlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiğiniz, kanalımıza abone olduğunuz için ve özellikle yeni kanalımızdaki kader mühendisliği temasını mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bu anlattıklarımla ilgili sizin de aklınıza takılan şeyler varsa, sorular varsa bu videonun altında yorumlarda buluşalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.